toprağa hiç değmeden yetişen bir kavunun tarladaki kadar, hatta bazen daha da tatlı olabileceğini söylesem ne düşünürdünüz? Çoğu insan bunun imkansız olduğunu düşünüyor. Çünkü yıllardır bize öğretilen bir şey var, kavunun lezzeti toprağından gelir. Peki gerçekten öyle mi? Yoksa lezzeti belirleyen şey aslında toprağın kendisi değil de bitkinin doğru beslenmesi mi? Bugün sizi modern seraların içine götürüyoruz. Öyle seralar ki yerde ne toprak var ne çamur. Buna rağmen metrelerce uzayan yeşil sarmaşıkların arasında mis gibi kavunlar sallanıyor. Üstelik bu kavunlar sadece sofraları süslemiyor, dünyanın birçok ülkesindeki market zincirlerine de gönderiliyor. İşin en şaşırtıcı yanı ise şu. Bazı profesyonel üreticiler topraksız tarım sayesinde kavunun şeker oranını geleneksel yetiştiriciliğe göre daha hassas kontrol edebiliyor. Yani doğru uygulandığında hem kalite hem de verim artabiliyor. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Eğer sistemi yanlış kurarsanız sonuç tam bir hayal kırıklığı olabilir. Bitki gelişir ama meyve bağlamaz. Meyve bağlar ama tatsız olur. Tatlı olur ama küçücük kalır. Hatta bazen bütün sezon boyunca tek bir kavun bile alamayabilirsiniz. İşte bu videoda bütün bu hataların nedenlerini ve çözümlerini adım adım konuşacağız. Kavun neden bu kadar özel bir bitki? Kavun, kabakgiller familyasının en değerli meyvelerinden biridir. Aynı ailede salatalık, karpuz, kabak ve acur gibi türlerde bulunur. İlk bakışta birbirlerine benzeseler de yetiştirme teknikleri arasında önemli farklar vardır. Örneğin salatalıkta sürekli meyve almak daha kolaydır. Kavunda ise bitkinin enerjisini doğru yönlendirmek gerekir. Çünkü kavun önce güçlü bir kök sistemi ve geniş yapraklar oluşturur, ardından çiçeklenme ve meyve dönemine geçer. Bu geçiş doğru yönetilmezse bitki tüm enerjisini sürgün oluşturmaya harcar ve meyve verimi düşer. İşte bu yüzden profesyonel üreticiler kavuna kontrol edilmesi gereken bitki gözüyle bakar. Topraksız tarımda kavun neden tercih ediliyor? Peki madem kavun yıllardır tarlada yetişiyor, neden insanlar milyonlarca liralık modern seralar kuruyor? Bunun birkaç önemli nedeni var. Birincisi su tasarrufu. Topraksız tarımda su doğrudan kök bölgesine verildiği için gereksiz kayıplar büyük ölçüde önlenir. Geleneksel tarımda suyun önemli bir kısmı toprağın derin katmanlarına süzülür ya da buharlaşır. Kontrollü sistemlerde ise bitki ihtiyacı kadar su ve besin alır. Bu yaklaşım özellikle su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgelerde büyük avantaj sağlar. İkinci neden ise hastalık kontrolüdür. Toprak kaynaklı birçok mantar ve kök hastalığı üreticilerin en büyük sorunlarından biridir. Topraksız sistemlerde steril yetiştirme ortamları kullanıldığı için bu risk önemli ölçüde azaltılabilir. Elbette sistem tamamen risksiz değildir. Hijyen ve düzenli takip yine büyük önem taşır. Üçüncü avantaj ise verimdir. Doğru kurulan bir sistemde bitkiler besin eksikliği yaşamadan gelişebilir. Kök bölgesi sürekli ideal koşullarda tutulduğu için büyüme daha dengeli ilerler ve meyve kalitesi artabilir. Ancak şunu özellikle vurgulayalım. Topraksız tarım kur ve unut sistemi değildir. Tam tersine düzenli takip isteyen bir üretim modelidir. Besin çözeltisinin dengesi, pH değeri, EC seviyesi, sulama sıklığı, sera sıcaklığı ve nem oranı birlikte yönetilmelidir. Başarı da tam olarak bu dengeyi kurabilen üreticilerin elindedir. Her kavun çeşidi topraksız tarıma uygun mu? İşte en çok sorulan sorulardan biri. Hayır. Her kavun çeşidi aynı performansı göstermez. Bazı çeşitler açık tarla koşullarına daha uygundur. Bazıları ise uzun gövde yapısı, güçlü kök gelişimi ve yüksek meyve kalitesi sayesinde sera üretiminde öne çıkar. Yani doğru çeşit seçimi, sezonun sonunda elde edeceğiniz kazancı doğrudan etkileyen ilk adımdır. Her tohum aynı değildir. Başarılı üretimin ilk sırrı budur. Size bir soru sorayım. Aynı gün, aynı serada, aynı besin çözeltisiyle yetiştirilen iki kavun bitkisinden biri bol bol meyve verirken, diğeri neden cılız kalıyor olabilir? Cevap çoğu zaman sandığınız gibi gübrede ya da sulamada değil. Hikaye çok daha en başta, daha tohum paketini açtığınız anda başlıyor. Topraksız tarımda başarı aslında tohumu yetiştirme ortamına koymadan önce başlar. Çünkü en gelişmiş sera sistemini kurabilirsiniz, en kaliteli LED aydınlatmayı kullanabilirsiniz, hatta en pahalı gübreleri bile satın alabilirsiniz. Ama başlangıç yanlışsa sezon boyunca o hatayı telafi etmek oldukça zor olur. İşte bu yüzden profesyonel üreticiler üretim hasatta değil, fide odasında kazanılır der. Doğru tohum seçimi neden bu kadar önemli? Kavun yetiştiriciliğinde en kritik kararların başında tohum seçimi gelir. Bugün piyasada yüzlerce farklı kavun çeşidi bulunuyor. Ancak bunların hepsi sera üretimi için uygun değildir.
Profesyonel üreticilerin büyük bölümü F1 hibrit tohumları tercih eder. Çünkü bu tohumlar daha homojen gelişim gösterir. Hastalıklara karşı daha dayanıklıdır. Meyve büyüklüğü birbirine yakın olur. Verim potansiyeli yüksektir. Pazarlama açısından standart ürün elde etmeyi kolaylaştırır. Burada küçük ama önemli bir bilgi verelim. F1 hibrit denildiğinde bazı insanlar bunun GDO olduğunu düşünüyor. Oysa bu doğru değildir. Hibrit tohum iki farklı ebeveyn bitkinin kontrollü olarak melezlenmesiyle elde edilir. Genetik mühendisliğiyle oluşturulan GDO ürünlerinden tamamen farklı bir üretim yöntemidir. Bu ayrımı bilmek hem üretici hem de tüketici açısından önemlidir. Çimlendirme ortamı nasıl olmalı? Topraksız tarımda fide yetiştirmenin en yaygın yöntemi kaya yünü kullanmaktır. Çünkü kaya yünü köklerin rahat gelişmesini sağlar, hava ve suyu dengeli şekilde tutar, sterildir, hastalık riskini azaltır, ticari seralarda standart üretim sağlar. Ancak tek seçenek bu değildir. Bazı üreticiler kokopit, perlit, vermikülit, torf karışımları gibi ortamları da tercih edebilir. Önemli olan ortamın kökleri sürekli su içinde bırakmaması ve yeterli oksijen sağlamasıdır. Tohum ne kadar derine ekilir? İnsanların en sık yaptığı hatalardan biri de budur. Biraz daha derine gömeyim, sağlam çıksın. Hayır, tam tersine. Kavun tohumu genellikle yaklaşık 1,5 ila 2 santimetre derinliğe ekilir. Çok derine ekilen tohumlar çıkışta zorlanabilir, çok yüzeye bırakılanlar ise nem kaybı nedeniyle sağlıklı çimlenmeyebilir. Yani burada hassas bir denge vardır. Kavun sıcak iklim bitkisidir. Bu nedenle çimlenme döneminde sıcaklık oldukça önemlidir. Genellikle ya 24-28 Doğu arasındaki ortam sıcaklığı güçlü ve dengeli çimlenme için uygundur. Daha düşük sıcaklıklarda çimlenme süresi uzayabilir. Nem de aynı derecede önemlidir. Ortam tamamen kuru olursa tohum su alamaz. Fazla ıslak olursa oksijen azalır. Yani yine karşımıza o sihirli kelime çıkıyor. Denge. Tohum çimlendikten sonra önce 2 adet çenek yaprak görülür. Yeni başlayanların büyük kısmı bu yaprakları gerçek yaprak sanır. Aslında bunlar bitkinin ilk besin deposudur. Asıl gelişim gerçek yaprakların oluşmasıyla başlar. Bu dönemde yapılan en büyük hata ise aşırı sulamadır. Bitkim küçük, bol bol su vereyim. Maalesef bu düşünce çoğu zaman fidelerin kaybedilmesine neden olur. Fide ne zaman sisteme alınır? İşte bu sorunun tek bir cevabı yok. Çünkü bu çeşide, sıcaklığa, yetiştirme ortamına, fide gelişimine göre değişebilir. Genel olarak fideler birkaç gerçek yaprak oluşturup kökleri yetiştirme ortamını yeterince sardığında ana sisteme aktarılır. Şimdi dürüst olalım. Topraksız tarıma başlayan hemen herkes en az bir kez şu cümleyi kurmuştur. Biraz daha gübre verirsem daha hızlı büyür. Keşke işler bu kadar kolay olsaydı. Bitkiyi fazla beslemek, onu daha hızlı büyütmek yerine strese sokabilir. Özellikle genç fidelerde yüksek tuzluluk, kök gelişimini olumsuz etkileyebilir. Profesyonel üreticiler önce güçlü kök oluşturur. Şimdi videonun belki de en kritik bölümüne geldik. Çünkü internette en çok sorulan sorulardan biri şu: kavunu daha tatlı yapmak için hangi gübreyi kullanmalıyım? Keşke bunun tek satırlık bir cevabı olsaydı. Ama gerçek şu ki kavunun lezzetini tek başına hiçbir gübre belirlemez. Lezzeti oluşturan şey besin dengesi, su yönetimi, güneş ışığı, sıcaklık ve doğru hasat zamanının bir araya gelmesidir. Gelin şimdi bu dengeyi birlikte çözelim. Bitkiler yemek yemez, besin çözeltisi içer. Topraksız tarımın en büyük farkı tam da burada başlıyor. Toprakta yetişen bitkiler, ihtiyaç duydukları mineralleri toprağın içinden alır. Ancak topraksız tarımda bu görev tamamen üreticiye geçer. Yani bitkinin ne kadar azot, ne kadar potasyum, ne kadar kalsiyum alacağına siz karar verirsiniz. Bir bakıma bitkinin aşçısı siz olursunuz. Ama dikkat! İyi bir aşçı olmak için malzemeleri bol bol kullanmak yetmez. Doğru oranları bilmek gerekir. A ve B besinleri nedir? Profesyonel seralarda en yaygın kullanılan sistemlerden biri 2 parçalı A ve B besin çözeltisidir. Peki neden tek şişe yerine 2 ayrı şişe kullanılıyor? Çünkü bazı mineraller yüksek konsantrasyonda aynı kapta beklediğinde birbirleriyle reaksiyona girerek çözünmez hale gelebilir. Özellikle kalsiyum ile fosfat veya sülfat içeren bileşikler aynı yoğun çözeltide karıştırıldığında çökelti oluşabilir. Sulama sırasında bu iki çözelti uygun oranlarda suyla seyreltilerek bitkiye ulaştırılır. Böylece besin elementleri daha kararlı ve bitki tarafından alınabilir durumda kalır. Şimdi geldik herkesin dilinde olan o iki harfe. AC ilk kez duyanlar bunu elektronik bir cihaz sanabiliyor.
Aslında EG, besin çözeltisinin elektriksel iletkenliğini ifade eder ve çözeltideki çözünmüş mineral miktarı hakkında fikir verir. Kısacası, EC yükseldikçe çözeltideki toplam çözünmüş besin konsantrasyonu da artar. Ama burada çok önemli bir ayrıntı var. Yüksek EC her zaman daha iyi değildir. Düşük EC'de bitki yeterli besini alamaz. Çok yüksek EC'de ise kökler su almakta zorlanabilir ve bitki strese girebilir. Yani yine karşımıza aynı kelime çıkıyor. Denge. Kavunda hedef değerler, çeşide, gelişim dönemine, kullanılan suyun kalitesine ve iklim koşullarına göre değişebilir. Bu nedenle tek bir EC değeri her üretim için doğru kabul edilmez. pH neden bu kadar önemli? Bir başka sihirli kavram da pH. Bitkiye dünyanın en kaliteli gübresini verebilirsiniz. Ama pH uygun değilse bazı besin elementleri kök tarafından yeterince alınamayabilir. Bu durumu şöyle düşünün, masada çok güzel bir yemek var ama kapı kilitli. İçeri giremiyorsunuz. İşte yanlış pH da besin elementleri için buna benzer bir durum oluşturabilir. Topraksız tarımda birçok üretici besin çözeltisinin pH'ını genel olarak 5,5-6,5 aralığında tutmaya çalışır. Ancak ideal değer kullanılan sisteme ve bitki gelişim dönemine göre değişebilir. Bu nedenle pH düzenli olarak ölçülmeli ve gerektiğinde dikkatlice ayarlanmalıdır. Sulama sadece su vermek değildir. Yeni başlayanlar genellikle şöyle düşünür: sabah bir sulayayım, akşama kadar yeter. Ama profesyonel üretimde işler böyle yürümez. Modern seralarda sulama programı, hava sıcaklığına, güneş ışığına, bitkinin büyüklüğüne, gelişim dönemine, yetiştirme ortamına göre planlanır. Amaç, kök bölgesinin ne susuz kalması ne de sürekli aşırı ıslak olmasıdır. En pahalı gübre, en iyi gübre demek değildir. İşte üreticilerin düştüğü en büyük tuzaklardan biri. Piyasada onlarca farklı ürün bulunuyor. Kimisi dev kavun, kimisi bal gibi tat, kimisi 2 kat verim vaat ediyor. Elbette kaliteli gübre kullanmak önemlidir. Ancak mucize vaat eden ürünlerden ziyade bilimsel temele dayanan ve bitkinin ihtiyacına uygun hazırlanmış bir besleme programı başarı için çok daha belirleyicidir. Bitkinin ihtiyacını bilmeden yapılan rastgele uygulamalar hem maliyeti artırabilir hem de üretime zarar verebilir. İyi üreticiler sadece gübre vermez. Onlar bitkiyi gözlemler. Yaprak rengini takip eder, kök gelişimine bakar, EC ve pH kayıtlarını düzenli tutar. Sulama miktarını hava koşullarına göre günceller. Yani onlar bitkiyi dinlemeyi öğrenmiştir. Çünkü bitkiler konuşmaz. Ama dikkatli bakarsanız size her gün bir şey anlatırlar. Aylar süren emek, yüzlerce litre su, dikkatle hazırlanan besin çözeltisi, yapılan budamalar, tozlaşmalar ve sonunda o an geldi. Peki kavunun gerçekten olgunlaştığını nasıl anlayacağız? Birkaç gün erken toplarsanız aroması tam gelişmeyebilir. Birkaç gün geç kalırsanız raf ömrü kısalabilir. Yani bazen sadece birkaç gün bütün sezonun kaderini değiştirebilir. Kavun ne zaman hasat edilir? İlk kez kavun yetiştirenlerin en çok zorlandığı konulardan biri hasat zamanını belirlemektir. Çünkü kavun, domates gibi her gün biraz daha kızaran bir meyve değildir. Olgunlaşma belirtileri çeşide göre değişebilse de üreticilerin dikkat ettiği bazı ortak işaretler vardır. Kabuk renginin çeşide özgü olgunluk tonuna ulaşması, kendine özgü aromanın belirginleşmesi, sap bağlantı noktasında değişimlerin başlaması, bazı çeşitlerde sapın kolay ayrılması, meyvenin dolgun ve sert bir yapıya ulaşması, çeşide özgü yetişme süresinin tamamlanması. Burada önemli olan tek bir belirtiye güvenmemektir. Deneyimli üreticiler bu işaretleri birlikte değerlendirir. Kavuna vurarak anlaşılır mı? Hepimiz pazarda bir amcanın kavuna hafifçe vurup kulağını dayadığını görmüşüzdür. Hatta bazılarımız bunu evde de denemişizdir. Peki gerçekten işe yarıyor mu? Kısmen evet. Tecrübeli üreticiler ses tonundan meyvenin doluluk durumu hakkında fikir edinebilir. Ancak bu yöntem tek başına güvenilir değildir. Asıl değerlendirme, görünüm, aroma, sap durumu, çeşidin özellikleri, gelişim süresi birlikte değerlendirilerek yapılır. Yani tak tak, sesi tek başına bilimsel bir ölçüm değildir. Hasat nasıl yapılır? Birçok kişi kavunu dalından çekerek koparmaya çalışır. İşte bu en büyük hatalardan biridir. Hasat sırasında temiz ve keskin bir makas ya da bıçak kullanılması önerilir. Böylece bitki daha az zarar görür ve meyvenin sap bölgesi korunmuş olur. Toplanan kavunlar doğrudan güneş altında uzun süre bekletilmemelidir. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık, meyvenin su kaybetmesine ve raf ömrünün kısalmasına neden. Şimdi videonun en çok beklenen kısmına geldik. Topraksız tarım gerçekten daha fazla ürün verir mi? Bunun tek kelimelik cevabı yok.
Çünkü verimi etkileyen onlarca değişken vardır. Kullanılan çeşit, sera teknolojisi, sulama yönetimi, iklim, hastalık kontrolü, budama, tozlaşma başarısı, üreticinin deneyimi. Doğru yönetilen modern seralarda birim alandan yüksek ve kaliteli üretim elde etmek mümkündür. Ancak bu sonuç sistemin doğru kurulmasına ve düzenli yönetilmesine bağlıdır. Yani başarıyı sağlayan şey yalnızca topraksız tarım değil, doğru yönetilen topraksız tarımdır. Su tüketimi topraksız tarımda gerçekten daha mı az? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde evet. Kontrollü topraksız tarım, sistemlerinde su doğrudan kök bölgesine verildiği için buharlaşma ve derine, sızma gibi kayıplar önemli ölçüde azaltılabilir. Bazı kapalı devre sistemlerde drenaj suyu arıtılarak yeniden kullanılabilir. Bu da su verimliliğini artırabilir. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklık riskinin arttığı günümüzde suyu daha verimli kullanabilen üretim yöntemleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Peki lezzeti nasıl? Ve geldik herkesin merak ettiği soruya. Topraksız tarımda yetişen kavun gerçekten lezzetli olur mu? Eğer sistem doğru yönetilirse. Kesinlikle olabilir. Çünkü kavunun lezzetini belirleyen unsurlar, güneş ışığı, sıcaklık, su dengesi, besin yönetimi, çeşit seçimi, doğru hasat zamanı gibi birçok faktörün birleşimidir. Yani tek başına toprak ya da topraksız sistem lezzeti belirlemez. Hatta profesyonel üretimde besin ve sulamanın hassas şekilde kontrol edilmesi sayesinde meyve kalitesinde yüksek standartlar yakalanabilir. Topraksız tarım mı, toprak tarımı mı? Şimdi iki sistemi karşılaştıralım. Geleneksel toprak tarımının avantajları. İlk yatırım maliyeti genellikle daha düşüktür. Geniş açık alanlarda uygulanabilir. Teknoloji ihtiyacı daha az olabilir. Dezavantajları. Toprak kaynaklı hastalık riski daha yüksektir. Su tüketimi daha fazla olabilir. Verim çevre koşullarından daha fazla etkilenebilir. Topraksız tarımın avantajları, su ve besin yönetimi daha kontrollüdür. Alan daha verimli kullanılabilir. Toprak kaynaklı birçok sorunun önüne geçilebilir. Üretim daha standart hale getirilebilir. Dezavantajları: İlk yatırım maliyeti yüksektir. Teknik bilgi gerektirir. Elektrik otomasyon ve ekipmanlara bağımlılık daha fazladır. Sistemin düzenli takip edilmesi gerekir. Yani tek bir doğru yoktur. Doğru yöntem, üretim hedeflerine, sermayeye, iklim koşullarına ve işletmenin imkanlarına göre değişebilir. Bugün birlikte bir tohumun mis kokulu bir kavuna dönüşme yolculuğunu adım adım izledik. Doğru çeşidi seçtik, fide yetiştirdik, besin çözeltisini hazırladık, çiçekleri tozlaştırdık, budama yaptık ve sonunda hasada ulaştık. Belki fark ettiniz. Topraksız tarım sadece farklı bir yetiştirme yöntemi değil, aynı zamanda planlama, gözlem ve sabır isteyen bir üretim kültürü. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aklınıza takılan soruları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince bilimsel veriler ve saha tecrübeleri ışığında yanıtlamaya çalışacağız. Bir sonraki videoda yine toprağın sınırlarını birlikte aşacağız. Çünkü geleceğin tarımı daha az kaynakla, daha bilinçli üretmekten geçiyor. Kendinize iyi bakın, üretmekten ve öğrenmekten vazgeçmeyin. Hoşça kalın.